Merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda tatlı bir kavanoz kılıfı, kavanoz süslemesi yapacağız, tığ işi. Bununla birlikte daha değişik modellerde işte kavanoz süsleme teknikleri, örnekleri göstereceğim videonun sonunda. Bunlar da size fikir olabilir. Evet, benim kullanacağım kavanoz böyle tombik bir kavanoz, turşu kavanozuydu. Buna kılıf yapacağım. Siz tabii aynı göstereceğim modeli daha farklı boyutlardaki bütün kavanozlar için uygulayabilirsiniz. Evet, bu kılıf için yine evdeki artan ipleri kullanıyorum. Gövdede böyle artan yumakları kullanacağım. Kapak içinde şöyle bir krem rengi hazırladım. Normal bildiğimiz hanım dilendi, bey beğendi motifi yapacağız. Evet, şöyle göstereyim. 3 sıradan oluşan bir motif. Şimdi kavanozunuzun büyüklüğüne göre bunu isterseniz 4 sıralı motifler olarak ya da 2 sıralı motifler olarak da yapabilirsiniz. Hani gövdesine ne kadarlık bir uzunluk denk geliyorsa. Şöyle mesela ben 3 sıra motiflerden şöyle 2 sıra olacak şekilde benim kavanozumun gövdesi alıyor. O yüzden şöyle 3 sıralı motif yaptım ama daha küçük olsaydı kavanozum 2 sıralı motifler yapacaktım. Evet. Şimdi başlayalım. Kullandığım tığ da 4 numara 2,5 milimetre tığ kullanıyorum. Evet. 6 zincirle başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Artık çok bilinen bir motif ama gene de hani göstermek istedim. Başka yerlerde aranmasın eğer bilinmiyorsa diye. Şöyle kapattık. 1, 2'de çekiyorum. Normalde ben bu hanım dilendi, bey beğendi motiflerini genellikle üçlü trabzan yaparım. Ama burada hani motifin boyutunu ayarlayabilmek için ikili trabzan olarak yaptım. Evet, 2 zincir çektim. İkili trabzan yapıyorum. İkili trabzan. Köşelerde 1, 2, 3 zincir. Aynı şekilde ikili trabzan. Evet. Birinci sırayı böyle örüyoruz. 1, 2, 3 zincir. Evet. 1, 2, 3 zincir köşe. 1, 2, 3. Evet. 1, 2, 3 zincirle köşeyi birleştiriyorum ve iki zincir çekip ipimi keseceğim. Evet. Şimdi diğer rengi geçiyoruz. Şu renkle yapalım. Köşeden başlıyorum. Bir, iki zincir çektim. Aynı yere bir ikili trabzan, ikili trabzan, bir, iki, üç zincir. Aynı yere bir, iki, üç. Evet, artan ip olunca böyle hani ipleri birbirine düğümleyerek ekliyorum. Biraz düğümlü oluyor. O düğümleri saklayacağız örerken. Bir, iki zincir. Kenarlarda iki zincir çekiyoruz. Yine diğer köşeye geçtik. Şu ipi saklıyoruz. Şöyle bir ikili trabzan, ikili trabzan, 1 2 3 zincir
köşelerde 1 2 3. Evet, böyle oldu. Bakın 2 zincir çekip diğer köşeye geçeceğim. Bu sırayı böyle tamamlamış olacağız. Evet, 2 sırayı yaptık. Şimdi 3. sırada motifimizi birleştireceğiz. Örerken son sırada birleştiriyorum ama siz motifleri ördükten sonra dikerek de birleştirebilirsiniz tabii ki. Evet, şimdi köşeden başlıyorum. 1 2 zincirle başladım. 1 ikili trabzan, 1 ikili trabzan. Evet, şimdi hemen birleştirelim. Bunun için bir zincir çekiyorum. Hemen bunu alıyorum. Şöyle kıstırıyorum. Bir zincir çekiyorum ve doluyorum. Diğer tarafa yine aynı şekilde ikili trabzan yaptım. İkili trabzan. 3 tane ikili trabzan. Kenarları birleştirirken hiç zincir çekmiyoruz. Direkt şöyle alıyorum, kıstırıyorum ve doluyorum. Zincir çekerek birleştirirsem arada çok delik oluyor, böyle hoşuma gitmiyor. O yüzden bu şekilde yapıyorum ben. Doladım. Hemen burayı doldurmaya başlıyorum. 1 2 3. Şimdi diğer kenarı birleştireceğiz. Hiç zincir çekmeden direkt kıstırdım ve doluyorum. Köşeye geçiyorum. 1 2 3. Köşeye geldik yine. Bir zincir çekiyorum. Köşeyi kıstırıyorum. Bir zincir, tekrar 1 2 3. Evet. Bu şekilde birleştiriyoruz motiflerimizi. Evet, motifleri ördük arkadaşlar. Şöyle bir halka şeklinde son sırayı birleştirerek bu şekilde getirdik. Tabi kavanozumuzun genişliği ölçüsünde böyle ölçerek. Şimdi bunu giydirelim. Şöyle. Evet. Bu şekilde biraz hani bol olmasın, gergin bir şekilde dursun ki üstünde böyle kalıp gibi dursun. Evet, tabanına herhangi bir şey yapmıyoruz. Bu şekilde çok tatlı bir şekilde kullanıyoruz. Hani kirlendiği zaman çıkarıp yıkıyoruz falan. Şimdi buna kapak yapacağız. Şöyle düz renk iplikle ona başlayalım. Şimdi başlayalım. Sihirli halka ile başlıyorum. Şöyle zincir çekerek de başlayabilirsiniz. 3-4 zincirle. Evet. Şimdi 8 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8. İpliği çekiyorum. Evet. Şu başlangıç yerine işaret koyalım. Aynen amigurumi'lerde yapar gibi. İplik de koyabilirsiniz bunun yerine. Evet. Şimdi birinci sırada bütün ilmeklere çift batıyoruz. Şu ipimizi de örerken içinde yürüteceğiz. Yoksa sihirli halka sökülür. Evet. Şu birinci ilmek bakın. Şöyle. Evet. Birinci ilmeğe battım. Şu ipi de içinde yürütüyorum. 1 2. Aynı yere battım. Yanındakine 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12, 13, 14, 15, 16. Evet. 16 tane ilmek oldu. Şimdi bunu çıkaralım. Şuraya takalım tekrar sıra belirteci olarak. Şimdi diğer sıraya geçiyoruz. Diğer sırada da bir tek bir çift yapacağız. Burada direkt yürüyoruz arkadaşlar. Sıra birleştirmesi yok. Dümdüz böyle örerek gidiyoruz helezon şeklinde. Evet. Bir tek ördüm. Şimdi aynı yere çift batıyorum. 1 2. Yine tek, yanındakine 1 2. Onun yanındaki tek, onun yanındaki 1 2. Evet, bu şekilde devam edelim. Evet, ikinci sıranın da sonuna geldik. Şimdi üçüncü sıraya başlayacağız. Bu kez iki tek bir çift yapacağız. Şunu tekrar şuraya belirteç olarak takıyorum. Ondan sonraki sırada 3 tek bir çift, 4 tek bir çift şeklinde kavanoz kapağının çapına ulaşana kadar örmeye devam edeceğiz. Şimdi 2 tek yapıyoruz. 1 2 yaptım. Bunun yanındakine çift batıyorum. Evet, aynı yere battım. Bu şekilde devam edelim. Evet, kavanoz kapağının çapı kadar büyüklüğe eriştim. Böyle 9 tek bir çiftle tamamladım. Ben sizin elinizin sıklığına göre ve kavanoz kapağınızın büyüklüğüne küçüklüğüne göre bu sayı değişir tabii ki. Böyle üzerini kaplayana kadar öreceğiz. Sonra şu kısım için dümdüz hiç arttırmadan örmeye devam edeceğiz. Dümdüz örüyoruz hiç arttırmadan. Evet. Bu şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar, şu şekilde ördüm, bakın dümdüz hiç arttırmadan şu kapak kısmının uzunluğu boyunca şöyle tamamen örtecek kadar ördük. Şimdi kenarının dilimlerini yapacağız. Evet, şöyle basit bir çalışma yapacağım. Evet. Şimdi bir iki ilmek atlıyorum. Üçüncü ilmeğe batıyorum. Bir, iki, üçlü trabzan doluyorum. Aynı yere iki tane oldu. 3 oldu. 4 5 6 7 ve 8. Evet. 8 tane yaptım. Şöyle yaptığımızda bir tane daha yapalım. Evet. 9 tane üçlü trabzan dilimi yaptım. Şöyle sayalım tekrar. 1 2 şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Evet. Yine aynı şekilde 1 2 ilmek atlıyorum. Üçüncüye batıyorum. Yine 1 2 ilmek atlayıp üçüncüye batarak 9 tane trabzan, 2 3 4 5 6
7, 8 ve 9. Yine 1 2 atlayıp üçüncüye batıyorum. Evet, bu şekilde dilimlerimizi yapmaya devam edelim. Evet, devam ediyorum. Sonuncu dilime geldim. Evet, yine 1 2 atlıyorum, üçüncüye batıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. 2 tane sık iğne atlayıp üçüncüye batıyorduk. Fakat burada daha fazla ilmek kaldı. Önemli değil. Şöyle 1 2 atlayıp üçüncüyü de atlayıp şunun dibine batıyorum. Şöyle kıstırıyorum. Evet. 1 2 zincir çekip ipimizi kesiyoruz ve şapkamız da hazır. Bu desen kısmı zaten çok renkli olduğu için bunda herhangi bir süsleme yapmıyorum. Böyle düz olacak. Şöyle ipimizi arkaya gizleyelim güzelce. Şöyle. Evet, şapkamız da hazır. Evet, şapkamızı da giydirelim. Evet, bakın çok tatlı bir kavanoz kılıfı oldu. Dediğim gibi bunu her çeşit kavanoza uygulayabilirsiniz bu modeli. Sayılarını arttırarak. Evet, istendiği zaman da çıkarılıp yıkanacak. Çok tatlı bir çalışma oldu. Şimdi diğer kavanoz modellerinden, kavanoz kılıfı modellerinden de birkaç örnek göstereceğim. Evet, yine aynı büyüklükteki bir kavanoz için şöyle bir model yapmıştım arkadaşlar. Şöyle kumaştan bir kılıf şapka hazırlayıp şöyle. Bunu da evdeki dantel örtülerden arta kalan motifler vardı. Onları birbirine bu şekilde dikip böyle bir kılıf yaptım. Şöyle bunu da geçiriyoruz. Evet, bu da sizin için bir fikir olsun. Şöyle şapkamızla. Bu da bir böyle kurabiye kutusu gibi. Evet, bu da daha önce bugün yaptığımıza benzer bir kılıf. Bunu da dantel iplikleriyle örmüştüm. Domino Koton Perle No 8 ile böyle ince olarak daha ufak bir kavanoz. Bu kavanoza yaptığımın aynısını şu şekilde peynir kutusu içinde yapmıştım. Şöyle bakın, alt kısmı boş. Bu şekilde bunu da dolap içinde kullanıyorum. Aynı şekilde şöyle konserve kutu içinde yapmıştım. Mesela bunu çıkarıp şöyle bir kare kavanozum var. Ona giydirebilirim. Şöyle. Tepesini yani kapağını ister böyle kullanıp ister kılıf örebiliriz. Evet. Bu şekilde oldukça kullanışlı oluyor. Yine aynı modelden şöyle bir matara kılıfı örmüştüm. Şöyle tabanını yuvarlak örüp üzerine motifleri şöyle ekleyerek bu da çok kullanışlı bir kılıf oldu. Evet, daha önceden ördüğüm şöyle bir kavanoz kılıfım var. Tamamı sık iğne olarak ördüm. Üzerine de çarpı işi olarak sonradan işledim. Sık iğne üzerine bu çarpı işinin nasıl yapıldığına dair bir video var kanalımda. Onun da linkini açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan bakabilirsiniz.
Bu şekilde daha sonra böyle ev figürlü, ev desenli, ev aplikeli, işte tepesi, işte mantar ev olabilir gibi, daha henüz karar vermedim, kafamda tasarlıyorum. Öyle bir model yapacağım. Bakalım, birkaç video sonra inşallah onu da tamamlarım. Hep birlikte öreriz. Bir de şöyle bir çalışma yapmıştım arkadaşlar. Oldukça pratik, 1-2 dakika içinde yapabileceğiniz çalışma. Şöyle, şimdi şöyle çözeyim. Evet, şöyle çıkardığımda bakın, bunu sandıktaki yuvarlak örtülerden birisini kullanarak yaptım. Şöyle, evet, şöyle normal bildiğiniz yuvarlak bir dantel örtü. Kenar kısmına şöyle belirlediğimiz noktalardan bir kordon ya da kurdele geçiriyoruz, ya da tığla zincir çekip onu geçirebilirsiniz. Ben evde güder ipim vardı, onu geçirdim. Şöyle şu noktalardan geçiriyorum ve sonra büzdürüyoruz bunu. Evet, bu şekilde sonuncuyu da geçirelim. Evet, düzgünce büzüyoruz. Şöyle eşit dağıtarak. Evet, şimdi kavanozu içine yerleştirelim. Şöyle. Evet, büzgüyü eşit bir şekilde yayıyorum. Ve fiyonk yapıyoruz. Kılıfımız 1 dakika içinde hazırlanmış oluyor. Hem de sandıktaki dantel örtüler değerlenmiş oluyor. Şu şekilde. Evet. Evet, bu kavanozu bu şekliyle çeşitli şekillerde kullanabilirsiniz. İçine tea light ya da mumlar konup böyle mumdanlık olarak kullanılabilir. Ben şöyle çöp şişlere keçe toplar geçirip şöyle koydum. Bunu böyle vazo gibi süs olarak kullanıyorum şöyle. Evet, bir de şöyle 2 tane kılıf çalışması yapmıştım. Bunun da linkini açıklama kısmına bırakıyorum. Bir önceki videoda yer alıyor bunlar. Şöyle bakın, çok tatlı model. Bu normal ağzı açık, bu da kapaklı bir şekilde büzgülü bir model yaptım. Evet, bunlar konserve kutular için yapmıştım ama kavanoza da giydirilebilir. Şöyle mesela şu kavanoza giydirelim. Yani bu modelleri kavanoz için de uygulayabilirsiniz. Şöyle. Bakın, yuvarlak ama kareye de uyuyor. Evet. Bunu da bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Evet. Umarım faydalı bir video olmuştur. Diğer projelerimde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.